Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantarlı börek yaptım. Etten daha lezzetli oldu diyebilirim. Üstelik maya kullanmadım. Sadece bir paket kabartma tozu kullandım ve ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettim. Güzelce karıştırıp şimdi ununu ekliyorum. Tarifim için 4,5 bardak un kullandım. Unu eklerken üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Kase temizlenmeli, hamur elimizi bırakmalı. Bu da hamurun yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Ve sizlerin de gördüğü gibi dakikalarca yoğurduğum hamur artık özleşti. Kase temizlendi, hamur artık elimi bıraktı. Toparladıktan sonra hemen masanın üzerine alıyorum. Biraz da masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Hemen sonrasında 2 eşit parçaya böleceğim. Ardından beze haline getireceğim. Bezeleme işleminde ise bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Ve hamuru bezeledikten sonra tekrar servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamuru mutlaka dinlendirelim kolaylıkla açabilmek için. Hemen ocağın başına geçtim. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra 700 gram iri iri doğramış olduğum mantarları içerisine ilave ediyorum. Hafif karıştırıp üzerini kapakla örteceğim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu bıraktı. Suyunun tamamen tükenmiş olması gerekiyor. Tekrar kontrol ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi mantar suyunu tamamen çekti. Üzerine 1 adet yeşil biber, 1 adet orta büyüklükte ince kıyılmış soğan, 1 adet yine ince kıyılmış kapya biber ilave ediyorum. Bir miktar tuz, karabiber ve pul biber ilavesi yaptıktan sonra birkaç dakika içerisinde ocaktan alacağım. Bu arada yine baharat ve tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İç harcını mutlaka tavadan aktaralım. Tavada bekletirseniz eğer iç harcında sulanma olabilir. Görmüş olduğunuz gibi servis tabağına aldım. Bir köşeye kaldırıyorum soğuması için. Hamuru yağlamak için 100 gram tereyağına ihtiyacım vardı ve tereyağını erittim. Şimdi hamuru açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Oklava ile döndürerek büyütüyorum. Ardından oklavaya sararak açmaya devam edeceğim. Hamurun kıvamı çok güzel. Bezeler oldukça büyük. Hiç güçlük çekmeden dakikalar içerisinde açabilirsiniz. Bu arada bezeleri mümkün olduğu kadar büyük açmaya özen gösterelim. Evet, bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Bu genişlik yeterlidir. Şimdi yağlama işlemine geçiyorum. Açtığım yufkanın her tarafına bol miktarda tereyağı sürmeye devam edeceğim. Hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor hamurlanma olmaması için. Bu arada ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hamurun iki kenarını üst üste kapattıktan sonra boşta kalan kısmı yine yağlamaya devam ediyorum. Ve şimdi hamuru katladıktan sonra ikinci bezeyi açıp yağlama işlemine geçeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz.
İnanılmaz lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin. Sadece bir defa yapın, sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hatta dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Kıymalısı, patateslisi, peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İkinci bezeyi yağlama işlemini tamamladıktan sonra üzerini poşetle kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında 20 dakika boyunca hamuru bekletiyorum. İçerisindeki tereyağın tamamen donmuş olması gerekiyor yine kolaylıkla açabilmek için. 20 dakikanın ardından hamur yeteri kadar dinlendi. İçerisindeki tereyağı tamamen dondu. Yeni açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne çok az miktarda un serpeceğim. Hem oklavaya hem de masaya yapışmaması için. Burada ben oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. İlk açtığım hamuru yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Kenarlarını düzgünleştirdikten sonra ikinci bezeyi açma işlemine geçtim. Bezenin büyüklüğü pişireceğiniz fırın tepsisi ebatında olması yeterli olacaktır. Bu aşamada çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çok az miktarda altına ve üstüne un serpiştirmemiz yeterli olacak. İkinci bezeyi de fırın tepsisi büyüklüğünde açtıktan sonra hemen diğer bezenin üzerine kapatacağım. Ve şimdi sıra iç harcını eklemede. Burada da görmüş olduğunuz gibi hazırladığım iç harcını ilk bezenin her tarafına gelecek şekilde yaymaya devam ediyorum. Hemen sonrasında diğer açtığım bezeyi üzerine kapatacağım ve kenarlarını sıkıca yapıştırmaya özen gösteriyorum. Şimdi diğer bezeyi üzerine kapatıyorum. Parmak uçlarımla kenarlarını yapıştıracağım. Bu işlemi yapmamın sebebi ise pişerken çok güzel kabarması ve hava almaması. Böreğimiz artık hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce çırptım. Böreğin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Sade pişirmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu veya haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişireceğim. Börek pişerken lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Böreğin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Böreğin yüzeyinin çıtır çıtır olmasını istedim. Sizler dilerseniz üzerini bezle kapatıp kendi sıcağında 5 dakika boyunca bekletebilirsiniz. Bu sayede böreğin yüzeyi de yumuşacık olacak. Dilimler haline getirdikten sonra sıcak sıcak servis yapıyorum. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi mantarlı böreğimiz çok lezzetli oldu. Dışı çıtır çıtır, iç dokusu ise katları tek tek sayılıyor. Mantarlı böreği bu yöntemle yaparsanız içerisinde asla hamurlanma olmayacak. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.